Evet, bu sekoya ağacı, sekoya Kızılderili dilinden bir kelime. Kaliforniya'nın meşhur simgesi olan ağaçlardan. Nereden aklına geldi derseniz, iddianamede bir tane gizli tanık var, adı Sekoya. Hani en başta demiştim ya, en başta dedim ya bunlar ChatGPT'den yararlanmış diye. Ya Türkiye'de hangi savcının aklına gizli tanık ismi verirken Sekoya koymak gelir Allah aşkına? Bak 15 tane gizli tanık var. Baktım isimlerine. Ya hepsi ağaç, ladin, çam, meşe, gürgen ne varsa var. Bir tane de sekoya var. Yani sekoyayı bulmak için hani gerçekten Çok güzel bir istemsiz ayrıntıymış. dışı güldüm yani. Çok güzel. Yani herhalde ChatGPT'ye sordular. Ya biz bütün ağaç isimlerini kullandık. Bize yeni bir ağaç ismi Herhaldesi ver fazla falan biraz dediler abi. Adem Yavuz Arslan dediğin gibi yani. Nasıl? Herhaldesi biraz fazla. Yani Ya çünkü Doğaner gerçekten yani sekoya ağacını kimin aklına gelir abi? Hangi normal Türk insanının aklına sekoya ağacı gelir? ya da gerçekten bu yani. iddianameyi yazan savcıların genel kültürüne hayran olmak, şapka çıkarmak gerekiyor. Ya bu kadar böyle Yani öyleyse gerçekten hani bir Kaliforniya seyahati yapmıştır, oraya gitmiştir falan aklına gelmiştirse inşallah öyledir diyelim. Yani işin şey tarafı. Ya iddianamede dedim yani günlerce konuşacağız. 2000 sayfa. Şimdi BBC'nin manşeti ne biliyor musun? Erdoğan'ın siyasi rakibine 2000 yıl hapis Adem cezası. Yavuz Arslan güzel Yani de bir manşet geldi hemen alta. Odundan iddianame demiş editör arkadaşımız. Bu da hakkını teslim edelim. ama Hakikaten yani odundan iddianame. hayır ben mesela gerçekten bunca senedir iddianame okurum. Ya Sekoya diye bir gizli tanık adını ilk defa gördüm. Yani ilgimi çektiği için aktarayım istedim. Biraz da hani işin nasıl bir iddianame yazdıklarına dair fikir versin diye. Şimdi iki şeye ben dikkat çekmek isterim. Arada kaynamasın yani. Bu nereden sonra geldi? İşte bugün açıklanan bu iddianame. Efendim yahu Akın Gürlek'le ilgili yurt dışından maaş aldı, ballı maaş alıyordu. Erdoğan tarafından maaşa bağlanmışı tartışmasının daha mürekkebi kurumadı. Ve dahasında şey var biliyoruz değil mi? Hemen bu tartışma çıktığı zaman yani Akın Gürlek'in Erdoğan'dan işte Varlık Fonu'ndan Lüksemburg'daki bir şirketten Etimadine bağlı bir şirketten maaş aldı ortaya çıkınca ne çıktı? Akın Gürlek Netanyahu'ya ve İsrail yetkililere soruşturma başlattı. Ne güzel bir tesadüf değil mi? Ne güzel bir tesadüf. Ben burada net olarak iddia ediyorum. Hani Netanyahu'nun ve İsrail yetkililerin tutuklanması bilmem ne gerekçesiyle soruşturma başlattı. Netanyahu ya da herhangi bir İsrail yetkili, üst düzey İsrail yetkili hadi bakalım diye Türkiye'ye gelse, yarın gelse bu iktidar tutuklayamaz. Böyle bir ihtimal yok. Kamuoyuna palavra sıkmaya gerek yok. Bu iktidar şu konjonktürde, Amerika'yla, bölgeyle bilmem ne de şu konjonktürde Netanyahu ya da herhangi bir İsrail yetkili Türkiye'de tutuklayamaz. Bunların tamamı göz boyamayla ilgili bir meseledir. İmamoğlu iddianamesine dönerken bu background'ı kaçırmayalım diye söylüyorum. Çok tanıdık geldi bana. İşte sistem adı verilen dedi. Evet bu sistem varsa eğer ki olması muhtemel ayrı bir mevzu. Ama hiç kimsenin bunun bir hukuki soruşturmadığını biliyor. Bu sistemin banisi Erdoğan'ın ve rejiminin kendisidir. İddianamede söz edilen her şeyi bilfiil kendisi yapmıştır. Kişi kendinden bilir çünkü. Bir de bir örtüşmeye ben dikkat çekmek isterim. Biraz önce haberi okurken gördüm. Efendim İmamoğlu belediye başkanlığı döneminden itibaren yapıyormuş. Kreş adı altında, okul adı altında faaliyetler yürütüyormuş. Okul ve kreş adı altında lafını hatırlıyoruz değil mi? Hangi soruşturmalarda okul adı altında ne demek olabilir yahu? Kreş adı altında ne yapıyor olabilir insanlar? Kreş adı altında ne yapılabilir mesela? Bu bumerang gibi döndüğünü gösteren bir hikayedir. Son cümle söyleyebilirim. Sanıyorum tabanda bir veya da CHP kadrolarında bir geri adıma yol açabileceğini düşündükleri için biraz önce ne kadar doğru bilmiyorum. Sosyal medyada gördüm. Rasim Ozan demiş. İmamoğlu'nun babası ya bir cahillik etti. Belediye başkanlığı olmayı Cumhurbaşkanlığı da devlet başkanlığının olabileceğini zannetti diyerek durumu yumuşatmaya çalışıyor diyerek Beylikdüzü'ne atıfta bulunduğunu iddia ediyor. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı değil. İmamoğlu 2 dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 3 seçimde Erdoğan'ı yenerek belediye başkanı oldu. O nedenle iktidarın önünde dikensiz gül bahçesi yok. Toplumsal muhalefetin ve CHP'nin ne yapacağına bağlı. Senin başta sorduğun soruya tekrar dönecek olursam
CHP kapatılırsa ya daha epeyce bir vakit olabilir. Onu o kadar bence telaffuz etmeyelim. Daha epeyce konuşacağımız şey çıkabilir oraya gelene kadar. O aşamaya gelene kadar. Bu doğrudan olarak Erdoğan rejiminin İmamoğlu seni başkan yaptırmayacağız iddianamesi. Yani başka bir anlamı yok. Çünkü bu sorunun, yani bu iddianamenin özü, hikayesi bu. Politik motivasyonla hazırlanmış ve hedefe odaklı bir konu. İddianameyi okurken bir şey düşündüm kafamda. Acaba dedim İmamoğlu'nun isminin yerine Erdoğan'ı koysak ne olurdu? Hiç sırıtmaz, biliyor musunuz? İmamoğlu'nun ismini kaldırın, yerine Erdoğan'ı koyun. Oradaki iş adamlarının isimlerini de Erdoğan'ın çevresindeki iş adamlarını koyun. Prototip aynı. Birebir çıkıyor. Sistem aynı çıkıyor. Çünkü bu iddianameyi hazırlayanlar sistemin sahibi. Yani kendi, hani tabiri caizse bu çöplüğün horozu benim diyor adam. Ya bu sistemleri ben kurdum. Şimdi orada sistem diye tanımlamışlar iddianamenin içerisinde para havuzunu. Öyle bir tırnak içerisinde sistem ifadesi var. Ya bunun mucidi Erdoğan zaten. Yani bütün ihalelerden para almak, şu bu falan filan. Ya böyle aşağı doğru taradığınızda işte Beylikdüzü'nde, Gürpınar'da bir tane inşaat ihalesinden birkaç milyon dolar, birkaç milyon alınmış, birkaç daire alınmış falan. Bunları uzun uzun anlatıyorlar. Ya biz Türkiye'de 100 milyon doların bir telefonla çöküldüğünü gördük İstanbul Havalimanı 25 Aralık soruşturmalarında. Bunları kıyasladığınız zaman Erdoğan'ın işleri bunları birkaç yüz katına erişir. Ne diyor? İmamoğlu'nu, CHP'yi ele geçirmek ve sonra da Cumhurbaşkanı adayı olmak için. Ben mesela Türkiye'de normal şartlarda bir gazete çıksaydı İmamoğlu iddianamesi 2 nokta üst üste Cumhurbaşkanı olmak için diye başlık atardım mesela. Bütün hikaye bu zaten. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığından adaylığından yarın vazgeçsin. Zaten ona vazgeçirmeye çalışıyor. CHP İmamoğlu'nun adaylığından vazgeçsin. Bu iddianameyi pekala unutabiliriz. Yüz milyonlarca yıl istenen bir sürü iddianame falan filan gördük bu. Buradaki bütün hikayenin bu olduğunu biliyoruz. Yani İmamoğlu'nun söylediğin gibi İmamoğlu'nu kendi ifadesi çünkü İmamoğlu'nun beni betona gömmek istiyorlar dedi. İmamoğlu'nu betona gömersen CHP'yi de bizim istediğimiz şekilde hareket ettirirsen CHP de elinde kalır. Partiye de devam edersin diyorlar. Ama o aşamaya gelmek o kadar kolay değil. Çünkü biz uzunca bir süre neyi konuştuk? Mutlak Butlan davasını konuştuk. Mutlak Butlan davası keyfe keder, hadi bakalım vazgeçelim diye bir mesele değildi iktidarın. Karşısında bir toplumsal muhalefet gördüğü için, ana muhalefet partisinin kendi şu ya da bu şekilde her türlü eleştirebiliriz ama direncini gördüğü için başka bir şey oldu. Yine konuştuk, yani bu büyük bir sürpriz değil. CHP'ye kapatma davası açılmış olması bile sürpriz olmaz. Şu an bir ihbarda bulunuyor. Ama açılmış olması da sürpriz olmaz. Fakat buradaki mesele şu, yani parti kapatmalarla gelmiş İslamcı iktidar, AKP, düşünün ki Google iddianameleri, hikayelerini biz biliyoruz. Parti kapatmayı zorlaştıracağız diye yıllarca kamuoyuna işte güç odakları bilmem neler filan dediler. Sonuç itibariyle ana muhalefet partisini kapatmakla ilgili bir yol yapıyorlar. Bu muhtemelen o tabiri çok sevdikleri için söyleyebilir, diz çöktürmeye çalışıyorlar CHP'ye. CHP kapatılırsa ne olur hikayesi hiç asla ihtimal dışı bir mesele değil. Ama oraya gelene kadar bayağı bir yol var önümüzde. Toplumun buna ne tepki vereceği, siyasetin buna ne tepki vereceği, CHP'de buna ne tepki vereceğini görmek gerekiyor. O nedenle şeyin önünde, iktidarın önünde, Erdoğan'ın önünde bir gül bahçesi olmadığını görmek gerekiyor bence. Ahtapot kolları ifadesi iddianame adı verilen o şeyde geçiyor. Bu Gezi'nin çok meşhur olmuş bir şey vardı ya, seviyorsan git konuş bence diye. Yani savcıya Akın Gür'le onu söylemek istiyorum. Seviyorsan git konuş bence. Yani Erdoğan'dan atıflar yaparak, onun dilini kullanarak falan filan bir şey söylemenin tabii ki bunun bir şeyi var, artık göstere göstere yapmak zorundalar. Bunu Erdoğan'ın gönlünü hoş tutmak için yapıyor olma. Yani düşünün ki bu laf olmasa iddianamede ne olabilir? Hiçbir şey olmaz değil mi? Eğer normal bir iddianame, normale yakın bir iddianame, hatta iddianame izi taşıyan herhangi bir hukuki metinde bu ifadenin olmaması hiçbir şey ifade etmez. Ama oradan bir sinyalleme yapmak zorunda hissediyorlar muhtemelen Erdoğan'a. ChatGPT ekibi mi istiyor, MİT'ten birileri mi istiyor, Akın Gürlek mi istiyor, hep beraber mi istiyorlar? Ama böyle bir şey var. Bence burada ahtapotun kolları meselesi Erdoğan'ın kamuoyunda yeniden bunu kullanabileceğini ya da kullanmak istediğini en azından gösteriyor bence. Ben bu lafı söyledim, bakın gördünüz mü, işte iddianame de bu yolda yürüyor filan gibi bir şey olabilir.
kampanya stratejisi falan da olabilir ama bunun dışında bir anlam olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de mahkemelerde davalar mahkemelerde kazanılmıyor. Mahkemelerde kaybedilmiyor. Kamuoyunda kazanan, kamuoyunda kaybeden oluyor. Şimdi sürecin başından bu yana dikkat edelim. Ben hızlıca bir şekilde kelime bazlı taramalar yaptım. Fotoğraflara baktım hızlı bir şekilde. Hani yayına yetişmeden önce bir genel çerçeveyi görebileyim diye. Bugüne kadar kamuoyunda gördüğümüz şeylerin hepsini kullanmışlar. Yani işte kapatılan kameralar, çantalar, paralar, işte bir takım gizli görüşmeler vesaire, işte bu Hüseyin Gün'le olan, Hüseyin Gün müydü adam, işte Hüseyin. ajan dedikleri kişiyle olan görüşmeleri vesaire, orada bir takım gizliliğe riayet vesaire gibi şeylerin hepsini zaten biz hani bir tek şu ana kadar görmediğimiz, eğer o WhatsApp mesajının kaydı varsa, onu bilmiyorum, işte 100 milyon getir lafının, onu görmedik. Onun dışındaki her şeyi gördük. Yani bu da şunu gösteriyor. Bu işin planlayıcıları aşama aşama biz kamuoyunu buraya kadar hazırladılar. Ahtapot'un kolları da bunun bir parçasıydı. İşte bütün kamu kaynaklarını yağmaladılar, çektiler. İşte CHP'nin illegal bir suç örgütüne dönüştüğü vesaire gibi bütün suçlamaları aslında biz havuz medyasında bugüne kadar okuduk. Yani buradan şunu görüyoruz. Zaten davayı kamuoyunda kazanmak için, uzun zamandır bunu yaptıkları için, özellikle bu cemaat davalarıyla birlikte bu aşamaya çok etkili bir şekilde geçti iktidar. Sonrasında bakın işte bugün iddianameyi adı üzerinde dedim ya, yani ne numarası belli, ne soruşturma numarası belli, ne savcılığı belli. Hiçbir şey yok. Bir tane A4 kağıdın üzerine İlker Başbuğ'un meşhur tabiriyle kağıt parçası, ise iddianame diye önümüze koydular. Yani kamuoyunda konuşulsun istiyorlar. Dikkat et, havuz medyasında hemen bir takım ayrıntılar ortaya çıktı. Ya daha iddianame biraz önce piyasaya çıktı. Ne zaman bunları öğrendiğinizde bir takım bilgileri paylaşıyorsunuz? Önceden hazırlandı. Belki iddianamenin önceden onlara dağıtılan bölümleri de var. İletişim Başkanlığı dağıtmıştır hangi haberlerin öne çıkacağı konusunu. O açıdan sürpriz bir iddianame değil. Aslında iddianame de denemez buna. Ama burada şunu da ifade edelim bak. Şimdi bu Türkiye'deki çürümüş sistemin bir boyutunu da bize önümüze koyuyor. Ne gibi? Ya şimdi tarayın olayları. Okuduğunuz her olay size tanıdık geliyor. Çünkü biz bunların hepsini yıllardır yaşıyoruz. Ve bu işin piri Erdoğan zaten. Yani ihalelerden paralar almak, havuza para aktarmak. Yani hani İmamoğlu'nun yaptığı daha küçük çapta, daha minik çapta, eğer bu iddialar doğruysa. Yani o yüzden diyorum, İmamoğlu'nun yerine Erdoğan'ın adını koysanız iddianamede size farklı bir şey gelmiyor.